Geriye kalıyor risk almak. Şimdi altında da bir risk yok mu? Evet var ama işte uzun vadede değerini koruyor diyoruz. Geriye risk almak kalıyor. Herkes risk alamaz. Herkesin risk toleransı, beklentisi Aynı değil, farklı. evet. Risk alırım diyenler için de adres Nasdaq. Çünkü dünyada bir yapay zeka rönesansı yaşanıyor. Sadece bir devrim değil, bu bir rönesans. Yani burada hem bu işin sanatsal boyutu var, yani yaratıcılık boyutu var, verimlilik artışı boyutu var. Bütün şirketlere etki edecek, Amerikan ekonomisini çok daha fazla büyütebilecek bir devrim getiriyor bu. Hem de bugün sadece verimlilik artışı değil, bugünden düşünemediğimiz, yapay zeka öncesinde belki yapılamayan bilimsel geliştirmeler, özellikle tıp alanında, benim bu konuda immünoloji konusunda eee, uzman hem de yapay zeka Amerika'da test etsin diye kendisine verilen, ondan böyle görüş istenen arkadaşım var. Hı hı. Yani buralarda Türkiye'de de televizyonlara çıktı Derya Unutmaz profesör. Hı hı. Yani, o sürekli yazıyor, anlatıyor. Eee, Yeni moleküller keşfedilecek, yeni, eee, ilaçlar keşfedilecek. O yeni moleküllerle belki yepyeni inşaatlar yapılacak vs. Çok, çok büyük bir potansiyel var ve o Nasdaq'ta. O yüzden Nasdaq'a yatırım yap, unut denilebilir. Ama Hıı. riskli. Her gün her gün artmaz. Arada bir bakın Başkan Trump çıktı, gümrük vergilerini yok %60 arttırdım, yok %80 arttırdım dedi. Ölümüne sattılar. Böyle sanki Amerika çöküyormuş gibi. Defalarca yayın yaptık. Sakin olun, bekleyin, geçecek bilmem ne. Dibi bulduk mu? Bulduk dedik. Şimdi burası dip dedik. O burası dip dedikten 2 saat sonra başladı yükseliş. Benim tweetim orada durur. O tweetten 2 saat, 2,5 saat sonra çok ciddi bir yükseliş oldu. %5-6'ya varan falan. Ve ondan sonra rekorlara gidiyor artık Nasdaq. Hı Rekor hı. üstüne gidiyor yani. Yani Peki Tunç Bey, böyle şunu yani. sorsam, bu rekora giden süreç, bu treni kaçırdım ben diye düşünenlere de sebep Hayır, olabilir. hayır. Öyle Şu anda düşünmesinler mi? kaçırmadınız, Hâlâ trende kaçırmadınız. yer var mı? Evet, çünkü Amerikan ekonomisi hâlen güçlü. Hı Hâlen hı. güçlü ekonomi. FED faizi indiriyor ekonomi güçlüyken. Neden? Çünkü istihdamda 900.000 kişilik 900.000 kişicik küçük bir, hata yapmışlar adamlar ölçümde. Meğer Başkan Biden zamanında o kadar istihdam yaratılmamış. Nasıl olduysa, bu istatistikleri tutan merkez, "Ya, yanlış hesaplamışız. Başkan Biden Hay Allah! bu kadar iyi bir istihdam yaratamamış meğer ekonomide." dediler. Sen gelince tabii bu ortaya çıktı. Trump efendi dediler. O da baştaki kişiyi gitti aldı oradan. Böyle olunca FED'de de Başkan Powell hep şunu söylüyordu: "İstihdam çok güçlü. Harika yani bu kadar milyonlarca insan iş buluyor." Yani öyle bir şey de yok. Ekonomi de güçlü, büyüme var. Bu, Başkan Trump'ın, eee, gümrük vergilerindeki artış nedeniyle bir belirsizlik de var. O yüzden faiz indirmiyoruz diyorlardı. Şimdi diyorlar ki İstihdam o kadar güçlü değilmiş. Başkan Trump'ın da gümrük vergilerini arttırması bir defalık bir fiyatlarda artışa sebep oluyor. Sürekli olarak o fiyatlar artmayacak, gümrük vergileri nedeniyle, eee, dediler ve faiz indirmeye başladılar ve faiz indirimleri de devam edecek. Eee, Bir resesyon ufukta olabilir Amerika'da. 2026 yılında bu iş olabilir ama iş oraya gidinceye kadar bu Nasdaq'ta, bu S&P 500'de yeni rekorlar görmeyi ben bekliyorum. Özellikle Standard and Poor's 500 endeksi. Hı hı. 7.300 hedefim var, orada, ve gelecek sene içerisinde de bunun görülebileceğini düşünüyorum. Sektörel bazda aslında bazı ipuçları verdiniz. Örneğin sağlık dediniz, yapay zekâ ve Rönesans dediniz. Hangi sektörler size göre öne çıkıyor bu, 7.300'e giden,
Evet, şimdi rekor sürecinde sizce? Hangi sektör denildiği zaman sektörlerse biraz artık sektörler gözden denildiği zaman düşebilir? çok, Hı hı. bence bir risk almış oluyorsunuz. Sektör Hı yerine hı. Hı endeks hı. yatırımını ben burada tavsiye ediyorum. Zaten Nasdaq Çok 100 güzel. dediğiniz zaman bunun içerisindekiler teknoloji şirketleri. Şimdi tabii şöyle de bir, düşünce var, işte, diyor ki mesela JP Morgan bu, ııı, faiz indirimlerinden aslında büyük finans şirketleri, Hı hı. işte, kendisi gibi, JP Morgan gibi, Goldman Sachs gibi büyük bankalar da faydalanacaklar. Yani doğrudur, yani katılırım ben öyle şeylere. Ben sadece geçmişten bu yana baktığımda teknolojinin daha çok kazandırdığını görüyorum ama bu ortamda, belki bir süreliğine, işte, o bankalar daha çok kazandırabilir. Fakat gerekli mi derseniz bence teknoloji yeterli. Ha, ben teknolojiyi seviyorum ama bende Hı hı. bankalar da olsun, işte, ne bileyim o, tüketici lere, işte, hitap eden consumer staples dediğimiz, işte, o deterjanlar, temizlik malzemesi, işte, o kişisel bakım malzemesi filan gibi şeyler, ne bileyim, işte, Walmart'lar vs. gibi bunlara Hı hı. da ben yatırım yapmak istiyorum diyorsa o zaman S&P 500. Şimdi o zaman onlara nasıl yatırım yapılacak? Eğer bu işin gelir vergisi kısmından anlıyorsanız, Amerikan borsasında, işlem yapmanıza aracılık edecek bir kurumda hesap açacaksınız. Nasdaq için QQQM diye Hı bir hı. borsa yatırım fonu var, onu alabilirsiniz. S&P 500 için de SPLG diye, S&P'nin işte SP'si Lüleburgaz Giresun, tamam mı? Hı hı. SPLG alınabilir, gayet güzel. Ben bu gelir vergisi işlerinden anlamıyorum diyorsanız o zaman Türkiye'de bunlara yatırım yapan Tefas fonları var. Hı Onlara hı. bakabilirsiniz. Sadece orada bakarken şuna dikkat edeceksiniz. Burada tuzaklar var. Tuzaklar da şöyle, siz Amerikan borsasına yatırım yapmak istiyorsunuz. O zaman Amerikan borsasına yatırım yapacaksanız kel alaka şeylere de yatırım yapmak istemiyorsunuz. Öyle değil mi? Yani bir Hı hı. fonun içerisinde Amerikan borsası diyorsa en az %95 Amerikan borsası olmalı. İşte %5 de işte repodur, bilmem nedir olabilir. Ama bir bakıyorsunuz adam %25 Borsa İstanbul hissesi koymuş içerisine. Ne alaka? Biz Amerikan borsasına yatırım yapmak istiyoruz. Amerikan borsasına yatırım yapmak için gidip de Borsa İstanbul'dan hisse mi alalım? O zaman Yani stopaj zaten Borsa sıfır İstanbul'dan bir şey almak istesek buradan alırız, değil mi? buradan alırız. O zaman stopajı sıfır oluyor. Stopajı sıfır olacak diye ben Amerikan borsasına yatırım yapmak istiyorsam gidip bir de Borsa İstanbul'dan hisse alacakmışım. Bunlar, çok yanlış şeyler. Bu tip Hı hı. fonlara dikkat edilmeli. Dikkat etmek lazım. Ben de bunu bilmiyordum. Bunlar gerçekten, işte, neden bir uzmanla çalışmalısınız, sorusunun yanıtı. Yani Benim bazı şeylerde Buyurun. Tabii. Benim bir komşum var burada binada. Dedi ki ben blockchain fonuna yatırım, yaptım dedi. Şimdi blockchain deyince o şey diyor böyle, yani diyor işte bu Bitcoin, Ethereum filan bunların madencileri var. İşte bunlar üzerine böyle proje geliştirenler var falan. Ben bunlara yatırım yaptım dedi. Sonra geldi dedi ki ben blockchain fonu, işte Nasdaq diye yatırım yaptım. Bir baktım Türkiye'den, Borsa İstanbul'dan hisse var fonun içerisinde. Sen dedim, bakmadın mı bu aldığım fonun içerisinde ne var diye. Yani, bakmadım dedi. Blockchain deyince dedi benim hiç aklıma gelmez ki dedi Türkiye'de böyle bir şey olduğunun. Yani Türkiye'de öyle bir madencilik olduğunun veya Türkiye'de blockchain projesi yapıp dünyaya ihraç edildiğinin filan benim haberim yoktu ki dedi böyle bir şeyden. İşte dedim o yüzden bak sen, akıllı bir kadınsın yani bu, eee, bir şey alıyorsan aldığının ne olduğunu araştırıp öğrenmelisin, ondan sonra almalısın. Ya da gelip bana sorsaydın, "Şu fonu almak istiyorum, blockchain diyor, sence gerçekten blockchain mi değil mi?" diye. İşte öyle tuzaklar olabiliyor. Şimdi etiket okumak diyoruz ya, artık galiba yatırım yaparken de etiket okumamız gerekiyor. Sadece Kesinlikle, marketten özellikle alışveriş fonlar yaparken konusunda değil. böyle, evet. Evet, Yatırım evet. fonları konusunda çok dikkatli olunması gerekiyor.